14 yıl boyunca adınız tek bir kere bile söylenmeseydi kim olurdunuz? Martin'in en sessiz ama en keskin hançeri, Jon Snow'un kalbine saplanan Catelyn Stark'tır. İkisinin şiddetli ilişkisi iddiaları sadece birer abartıdan mı ibaret? Peki Jon Snow ve Catelyn Stark'ın ilişkisi Martin tarafından ne tür bir çevre silah olarak inşa edildi? Bir bahar rüzgarında patlamaya hazır olan bu silahın temeline ineceğiz ve bir nevi üvey anne sendromunun köklerini psikoloji bilimiyle inceleyeceğiz. Bu analiz videosu Kış Yarı Hayreti Kim videosunda uzman görüşüne danıştığım psikolog arkadaşım tarafından hazırlanmıştır. Ben sadece onun sesi olacağım. Yani anlatacaklarım bir psikoloğun uzman görüşüdür. Aslında bu video hem ilişki temelini hem de sonraki kitaplarda olması beklenen olayları temel alacaktı ama yazı oldukça uzundu ve haddinden fazla videoyu uzatmak istemedim. Bu sebeple 2 serilik bir video olacağını söylemem gerekir. Elbette başlamadan önce. Kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalın devamını bir yerde siz sağlıyorsunuz biliyorsunuz. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı ihmal etmeyin. Şimdi videoya geçelim. Önce Martin'in Jon ve Cate ilişkisinde uzun yıllardır istismar yok demek için kullanılan açıklamasını bir hatırlayalım. Kötü muamele ağır bir ifadedir. Catelyn Jon'u kanlar içinde dövecek kadar şiddet uyguladı mı? Hayır. Ondan uzak durdu mu? Evet. Sözlü olarak aşağılayıp saldırdı mı? Hayır. Bran'ın odasındaki sahne açıkça çok istisnai bir durumdu. Ama eminim ki kendi çocukların haklarını koruma konusunda son derece korumacıydı ve bu bakımdan örneğin kralın ziyareti gibi durumlarda yüksek masa oturum düzeni söz konusu olduğunda Peach ile meşhur çocuk arasında kesin bir sınır çiziyordu. Ve Jon da onun kendisini başka bir yerde görmeyi tercih edeceğini kesinlikle biliyordu. Bu ilişki yıllarca fazla dramatize edildiği ve Catelyn Jon'a davranışları sebebiyle pek sevilmediği için özellikle Catelyn sevenler onu korumak için bu ilişkiyi yanlış anladığımızı ve Jon'un asla Catelyn tarafından kötü muameleye maruz kalmadığını, Catelyn'in onunla iletişim kurmadığını, tek bir olay dışında onunla asla konuşmadığını, sadece görmezden geldiğini ve soğuk davrandığını iddia ederler. Bu alıntı da bunu kanıtlamak için sık sık kullanılır. Hiç şüphesiz ki Catelyn'in Jon'a karşı 7/24 bağırıp çağırması ve dövmesi tabii ki de düşünülemez ki o da bunu yapabilecek bu konuda zaten değil. Dönemin sosyokültürel yapısı gereği kadın kocasına itaat eder ve ilişkilerine ve Ned'in kişiliğine rağmen Catelyn'in de sınırları bellidir. Örneğin ilk yıllarda Jon'u göndermesini istediğinde hatta annesini sorduğunda aldığı sert tepkiler Ned'den korkmasına sebep olmuştur. Elbette sadece o anlık. Catelyn Jon'a karşı fiziksel bir şiddet uygulaması yok, yeme içme hatta eğitim gibi konularda önünü kesmesi zaten kesinlikle mümkün değildi. Çünkü ailenin ve kalenin lideri Ned Stark'tır ve Catelyn bu konularda karar yetkisi yoktur. Yani bir lütuf olarak bunları yaptı yapmadı değil zaten yapamazdı. Buna karşın Jon'a karşı yok sayma soğuk davranma dışında hiçbir şey yapmamıştı iddiasına dönersek gerçekten öyle mi? Gelin bunu hem metinsel hem psikolojik düzeyde irdeleyelim ve yazarın açıklamaları ile bize sunduğu metin bilgiler arasında karşılaştırmalar yapalım. Öncelikle şiddet kavramının yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı olmadığını vurgulamak gerekir. Modern psikoloji özellikle çocukluk döneminde bireyin maruz kaldığı sözlü, davranışsal ve duygusal tutumların uzun vadeli etkilerinin derinlemesine araştırmış ve psikolojik şiddet kavramını açık biçimde tanımlamıştır. Psikolojik şiddet bireyin ruhsal, duygusal ve zihinsel bütünlüğüne zarar vermeyi amaçlayan, tekrar eden, sistematik ve kasıtlı olan sözel, davranışsal ya da duygusal tutum ve eylemler bütünüdür. Bu şiddet türü fiziksel iz bırakmasa da bireyin öz saygısını, benlik algısını ve psikolojik dayanıklılığını zedeleyerek derin ve uzun süre travmalara yol açar. Alay etme, dışlama, aşağılama, görmezden gelme, yetersiz hissettirme, güvenini sarsma, aldatma, önemsiz hissettirme gibi davranışlar en yaygın şiddet örneklerindendir. Bu tanım Jon ile Catelyn arasındaki ilişkinin dinamikliğini değerlendirmemiz için bir çerçeve sunar. Yani yalnızca bir çocuğun fiziksel olarak cezalandırılmaması ona zarar verilmediği anlamına gelmez. Sistematik dışlama, görmezden gelme, değersizleştirme ve kimliğin tanınmaması psikolojik şiddetin en derin ve kalıcı biçimleri arasında yer alır.
İkilinin ilişkilerini gördüğümüz ilk bu Catelyn 2'de Ned Stark Jon'u kış yerinde bırakmak ister ve Catelyn'in buna verdiği tepki yüzeyde yalnızca bir rahatsızlık gibi görünebilir, ancak satır aralarına dikkat edildiğinde Catelyn'in Jon'a karşı duyduğu duygusal mesafenin ötesinde bilerek ve isteyerek ona psikolojik zarar verdiği anlaşılır. Pasaja bakalım. "Burada kalamaz," dedi Catelyn kocasının sözünü bitirmesini beklemeden. "O senin oğlun, benim oğlum değil. Benimle kalmasını istemiyorum." Acımasızca konuştuğunun farkındaydı ama gerçek buydu. Ned, Jon'u onun yanında kış yerinde bırakarak çocuğa iyilik etmiş olmayacaktı. İfadesi çok değinildiğini görmediğim ama içinde ikilinin ilişkisi hakkında birçok ipucu veren bir ifade. Bu cümlede Catelyn yalnızca Jon'u istemediğini değil, onunla aynı evde yaşamasının çocuk için zararlı olacağını açıkça belirtir. Yani Catelyn Jon'a zarar verdiğini farkında. Bu zarar çocuğun psikolojik gelişimine etki eden, onun güvende hissetmesini engelleyen sistematik ve kasıtlı bir şiddettir. "Onun benim yanımda kalması çocuk için iyilik olmayacak" ifadesi aralarında yalnızca bir soğukluk değil, bilinçli bir dışlanmanın ve duygusal reddin göstergesidir. Catelyn Jon'a ne kadar kötü hissettirdiğini ve bunun çocuğa zarar verdiğini farkında, bu yüzden de çocuğun onun yanında güvende olmadığını adeta itiraf ediyor içinde. Hatırlayacağınız üzere psikolojik şiddette kasıtlı olarak kötü hissettirmek ifadesi vardı ve bu davranışın kasıtlı olduğunun ve uygulanan psikolojik şiddetin bir kanıtıdır. Jon'un ikinci baba onu Catelyn ile olan ilişkisini en çıplak biçimde ortaya koyar. Bu bölüm yalnızca Jon'un ruhani değil, aynı zamanda 14 yıllık duygusal ihmalin izlerini metne yansıtır. Buna geçmeden önce bazı hayranların Catelyn'in Martin'in açıklamalarına dayanarak burada bir defa böyle davrandığını, aç, uykusuz ve acı içinde olduğunu, bunun da davranışını kötüleştirdiğini söylediğini biliyorum ama burada göz ardı ettikleri şey bu povda sadece o gün olanları anlatmadığı. Bu povda ikisinin arasındaki 14 yıllık ilişki adeta özetleniyor. Sahnenin incelemesine geçelim. Öncelikle bu povdaki Jon'un biraz farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Jon'un genel kişilik yapısına baktığımızda otorite figürleri karşısında çekingen bir profil çizmediğini görürüz. Tam tersine. Jon her zaman dik duran, gerektiğinde alaycı, gerektiğinde ise doğrudan yüzleşebilen bir karakterdir. Alysel Tony ile dalga geçer, Donald Noah'ya karşı çıkar, Mormont ile açıkça konuşur. Mainstay'lerin karşısında bile rahattır. Yabanılları yanından döndüğünde onu yargılayan Tormund ve Slant ile adeta dalga geçer. 5. kitapta Stannis ile Davos'tan başkasının olamayacağı kadar açık konuşur, gerektiğinde onu reddeder. Biz bunların hepsini Jon Pov'undan okuduk ama hiçbirinde bir otorite figürüyle konuşurken bu denli çekingen olduğunu görmüyoruz. Genelde öfkeli, alaycı ve serttir. Bu povda ise biraz farklı. Sahanlığa ulaştığında uzun süre korkuyla bekledi. Hayalet elini burnuna sürüyordu. Bu onu biraz cesaretlendirdi. Gücünü topladı ve odaya girdi. Lady Stark'ın olduğu odaya girmek için uzun süre korkuyla bekliyor. Cesaretini zor topluyor. Burada açıkça Jon'un Catelyn'den korktuğunu vermiş yazar. Jon ondan o kadar korkuyor ki 15 gün boyunca komadaki kardeşini ziyaret bile edemiyor. Bir kez bile çıkmamış odadan ve Jon bu yüzden kardeşini görmeye gelememişti. Bazılarının söylediği gibi Catelyn'in kötü davranışı bir seferlik olursa Jon içine girmekten bu kadar korkar mıydı? Bu pasaj Catelyn'in varlığının Jon için nasıl bir psikolojik tehdit haline geldiğini gösterir ve bu korku anlık değil, süreklilik içeren bir deneyimin sonucudur. Pasajın devamında Jon'un korkusu tekrar betimleniyor. Konuşmaya, onunla yalnız kalmaya korkuyor. Bir an kapıda durdu. Konuşmaya, içeri girmeye korkuyordu. Peki bu kadar korkunun sebebi ne? Jon öyle çekingen korkak biri değil, buna değindik. Jon onu döveceğinden, fiziksel bir zarar vereceğinden korkmuyor, hayır. Catelyn Jon'u değersiz hissettiriyor. Bakışları, sözleri, davranışları onun varlığını aşağılıyor. Ve Jon onun yanında kendini değersiz hissettiği için ondan korkuyor. Böyle hissetmek istemiyor çünkü. Peki Jon'u neden en çekingen gördüğümüz yer burası? Bunun psikolojik derinine inelim. Klinik psikoloji literatüründe çocuklukta yaşanan duygusal ihmal bireyde değersizlik şeması oluşturur. Bu şema kişinin kendini sürekli olarak yetersiz, sevgiyi hak etmeyen, dışlanmış bir olarak algılanmasına neden olur. Özellikle anne ve baba figürlerinden gelen bu dışlayıcı tutumlar bireyin kişilik gelişimini temelden sarsar. Özellikle anne ya da baba figüründen dışlanma, alay, aşağılama gibi yıkıcı davranışları gören çocuklar değersizlik şemasını içselleştirir. Kendilerini değersiz ve küçük hissederler.
Bu yüzden kendilerine bunu hissettiren kişilerle yan yana gelmek onlar için korku kaynağıdır. Burada Catelyn için anne figürü dedim. Ve evet, Catelyn Jon için bir anne figürü. Yanlış anlaşılmasın. Catelyn Jon'a annelik yapmak ya da bakım vermek zorundaydı demiyorum. Jon için Catelyn'in anne figürü olduğunu söylüyorum. Özellikle küçük yaşta üvey anne ile büyüme zorunda kalan çocuklar üvey annesini anne figürü olarak görür. Muhtemelen Jon küçüklükte özellikle pişliği anlayamadığı yaşlarda kardeşlerin annesi olan bu kadını çocuk zihninde evin annesi olarak kodlamıştır ve anne figürünün reddi Jon'un özbenliğinde kalıcı bir yara açmıştır. Bölümün devamında Catelyn onu kovunca Jon'un korkusu tekrar betimleniyor. Pasaja bakalım. Bir yanı hızlıca kaçmak istiyordu ama bu buranın son görüş olabilirdi. Korkarak bir adım attı. Lütfen dedi. Buraya kadar Jon'un Catelyn'den korktuğunu, bunun da bu kötü davranışın ilk kez gerçekleşmediğini ve Catelyn'in Jon'a psikolojik şiddet uyguladığını gösterdiğini ispatladık diye düşünüyorum. Şimdi bazılarının söylediği bu sahne Jon'a ilk kez kötü şeyler söylediği varsayımı doğru mu? Kitaptan analiz edelim. Pasaja dönelim. Kadının gözlerinden buz gibi bir bakış geçti. Sana git dedim. Seni burada istemiyoruz. Bir zamanlar bu laflar onun koşarak uzaklaşmasına, hatta ağlamasına sebep olabilirdi. Eğer bazılarını iddia ettiği gibi ilk kez kötü şeyler söyleseydi Jon burada şaşırırdı. Ama şaşırmıyor. Bir zamanlar ağlardım diyor. Yani eskiden de olmuş. Bu sözler Jon'un geçmişte de benzer ifadeler duyduğunu ve artık duygusal olarak alıştığını gösterir. Dışlama normalleşmiş. Değersizlik Jon'u içselleştirdiği bir duyguya dönüşmüştür. Devamı ise ilişki için yine çok şey anlatıyor. Kalması için dua etmiştim. O benim en kıymetli çocuğumdu. Septe gittim ve 700 taneye 7 kez dua ettim. Ned fikrini değiştirsin ve Bran burada benimle kalsın diye. Bazen dualar karşılık buluyor işte. Jon ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bu sizin hatanız değil diyebildi tuhaf bir sessizlikten sonra. Jon'un aslında Catelyn'i sevmediğini biliyoruz. Peki hiç sevmediği bu kadın neden teselli etmek istiyor? Üstelik ona ettiği sözlerin muhtemelen sert bir tepkiyle karşılaşacağını bilirken. Sessiz de kalabilirdi ama bunu yapmadı çünkü Jon içeride bir yerlerde hala kadının onayını istiyor. Jon çocukken kardeşlerinin büyüdüğü evin annesini onu sevmese de en azından onun onaylamasını istemiştir. Çünkü eğer bir yetişkin, hele ki annenin yerini tutan bir figür bir çocuğu sürekli değersizleştirirse çocuk o değersizliği düzeltmenin yolunu onay aramakta bulur. Tyrion'un babasına sürekli onay aramaya çalışması gibi. Jon'un çocuk zihni kendisine annelik etmeyen bu kadını evin annesi olarak kodlamış, ancak bu figürden gelen reddediş onun benlik temelini zedelemiştir. Sevilmek istemekten çok tanınmak istemektedir artık. İçindeki çocuk hala Catelyn'den bir kırıntı olsun kabul görmek ister. Ama karşılaştığı şey bir tokat kadar serttir. Kadının gözleri Jon'a kilitlendi. Gözleri zehir doluydu. "Senin affına ihtiyacım yok piç," dedi. Jon gözlerini kaçırdı. Bran'ı tek eline sarılmış ağlıyordu kadın. Jon diğer elini tuttu. "Elveda," dedi. Catelyn'in berbat tepkisinden sonra ise Jon sadece gözlerini kaçırıyor. Şimdi ilk kitapta Jon'un piç olmasına çok içerlediğini ve kendisini piç diye hitap edenlerine karşı genelde öfkeyle tepki verdiğini biliyoruz. Öfkesini direkt göstermese de yazar içsel öfkesini birden fazla kez betimliyor. Burada ise Jon öfkelenmiyor. Tepkisi sadece utanmak. Modern psikolojiye göre bireyde en kalıcı ve yıkıcı travmalar yalnızca dışlama ya da aşağılamaya değil, varlıklarının hata olduğuna inandırıldıklarında meydana gelir. Bu duygusal şiddetin en yoğun ve en görünmez biçimidir. Sürekli tekrarlanan "sen yanlıştın, sen fazla geldin, sen hiç olmamalıydın" mesajları özellikle çocuklukta kimlik oluşumu sürecinde telafisi zor yaralar bırakır. Catelyn yıllar boyunca ama sözleriyle, ama bakışlarıyla, ama tavırlarıyla yıllar boyunca ona şu mesajı taşımıştır. "Sen babanın utancısın. Evliliğimin yüküsün. Bu ailenin lekesisin." Ve Jon tüm bu hisleri içselleştirmiştir. Çünkü çocuklukta bize hissettirilenler, verilen mesajlar, aşılanan inançlar bizim şemalarımızı oluşturur ve bu şemaları içselleştirmek çocukken çok daha kolaydır. Bu yüzden çocuklukta geliştirdiğimiz yanlış inançlar peşimizi bırakmaz. Jon da varlığıyla ailesinin leke getirdiği gibi bir inanç taşıyor. Gece nöbetlerine katılmak istemesinin arkasındaki nedenlerden biri de budur. Seri boyunca onun kendini Ned Stark'ın onundaki leke olarak tanımladığına tekrar tanık olmuştuk. Pasajın devamında psikolojik şiddetin farklı bir türünü de görüyoruz. Catelyn Jon'a 14 yıldır hiç ismiyle hitap etmemiş. Bu psikolojide kimliksizleştirme dediğimiz oldukça güçlü bir psikolojik şiddet türüdür.
Seni birey olarak, bir insan olarak kabul etmiyorum. Bu yüzden ismini söylemiyorum mesajı içerir. Pasaja bakalım. Kadının sesini duyduğunda kapıya varmıştı. Jon. Yürümeye devam edebilirdi ama Lady Stark ona ilk kez adıyla hitap etmişti. Bu tek cümle Jon Snow'un Catelyn Stark ile yaşadığı tüm çocukluğunun sessiz ama yıkıcı özetidir. Çünkü bu cümle Jon'un 14 yıllık hayatı boyunca Catelyn tarafından hiçbir zaman ismiyle çağrılmadığını açıkça belirtir. İlk defa adı anıldığında Jon'un bu kadar duraklaması, şaşırması ve irkilmesi çarpıcıdır. Bu yalnızca bir hitap biçimi değil, bir çocuğun kimliğinin tanınmaması, birey olarak kabul edilmemesi ve duygusal olarak yok sayılmasıdır. Modern psikolojiye göre özellikle çocukluk döneminde bireyin adıyla çağrılması kimlik gelişimi açısından temel öneme sahiptir. Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayımlanan tanıma göre duygusal ihmal çocuğun temel duygusal ihtiyaçlarının özsaygı, güvenlik, aidiyet hissi gibi sistematik olarak karşılanmaması durumudur. Kasıtı görmezden gelme ve kişisel kimliği inkar davranışları bu şiddetin en yaygın örnekleri arasındadır. Bu bağlamda Catelyn'in Jon'a 14 yıl boyunca ismiyle hitap etmemesi, onun kimliğini ve varlığını görmezden geldiğinin doğrudan bir göstergesidir. Yalnızca bir kelimeyi söylememek gibi basit görünen bu davranışın aslında çocuk zihninde ben yokum duygusunun kök salması neden olur. Bu sahne Jon'un bütün çocukluğu boyunca bu kadının gözünde adı bile olmayan biri olduğunu ortaya koyar. Bu tür davranışlar literatürde şu başlıklarla anılır. Kimlik silinmesi, atla temasın kesilmesi, duygusal silikleştirme. Her biri bir çocuğun özbenliğine yönetilen ağır ve kalıcı bir saldırı niteliğindedir. İsmiyle çağrılmamak, Jon'un tüm benlik şemalarında derin bir yankı bulur. Zaten sistematik olarak dışlanan, yeri sorgulanan ve annesi bırakılan Jon, bir de en temel tanınma biçimi olan adıyla bile çağrılmamış bir çocuktur. Böyle bir ortamda yetişen bireylerde sıklıkla görülen başlıca psikolojik belirtiler şunlardır. Kronik değersizlik hissi, aidiyet kuramama, açık sevgi ifadelerine karşı güvensizlik, kendilik değeriyle başkasının onayı arasında kararsızlık. Bu örüntüler Jon'un ilerleyen yaşantısında da sıklıkla karşımıza çıkar. Gece nöbetçiliğine katılmakla aidiyet arayışına girer. İnsanlara kolayca güvenemez. Sevgiyle karşılaştığında kendini geri çeker ve aile dışındaki tüm kişilerle duygusal bağlarını mesafeli tutar. Pasajın devamı ise sonunda Catelyn'in bilinçaltını tezahür ettiği andır. 14 yıldır isteyip söyleyemediği şeyi adeta haykırır. Onun yerinde sen olmalıydın dedi kadın ve Bran'ın yanına döndü. Jon için o an yalnızca bir sesleniş değildir. İlk kez onun varlığını tanımış, adını kabul etmiştir. Belki de az önce bahsettiğimiz aradığı onay kırıntısına sonunda kavuştuğunu düşünür. Sonunda ilk kez ismi kabul edilmiştir fakat bu ilk aynı zamanda en ağır darbeyle sonuçlanır. Onun yerinde sen olmalıydın. Doğrudan bir ölüm temennisi, yaşam hakkının reddi ve çocuğun varlığına yöneltilmiş bilinçli bir nefret ifadesidir. Bu yalnızca bir öfke anı değil, 14 yıllık sistematik dışlamanın son ve en çıplak formudur. Jon'un ismi ilk kez telaffuz edilmiştir ama bu onun sonunda insan yerine konulduğu için değil, ona ölümün yakıştığını söylemek içindir. Jon avluya kadar yürüdü. Hayatının en uzun yürüyüşüydü. Jon'un iç dünyasındaki çöküş bu cümlede ifade edilir. Bu yürüyüş bir çocuğun evden değil, adeta kabul edilemeyeceğinden artık emin olduğu bu hayattan uzaklaşmasıdır. Bu sahnenin Jon için dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Artık içindeki onun onayını arayan küçücük kızı da kayboldu ve geriye kadına karşı olumsuz duyguları kaldı. Jon Catelyn'den birkaç kere daha bahsedecek ve hepsinde de kadını sevmediğini, hatta Cat kadar şiddetli olmasa da nefret ettiğini anlayacağız. Daha sonraki videoda gelecekte ne olabilir kısmı için önemli burası çünkü Jon da artık ondan zerre kadar hoşlanmıyor. Catelyn ve Jon'un ilk ve son etkileşimi burada. Yani aralarındaki ilişkinin detaylarını en iyi Jon 2'de görürüz ama bundan sonra da birkaç kere Jon'un ondan ve çocukluktaki muamelesinden bahsettiğini okuyacağız. Özellikle hayati kararlarına Catelyn'in Jon'un aidiyetini engellemesini etkilediğini bile görüyoruz. Yemin etmeden önce eve dönmek istediğinde Catelyn onu istemez diye gitmez. Yine en çarpıcı sahnelerinden birinde Stannis'in Jon'a Stark ve Kış Lordu olmasını teklif ettiğinde Catelyn'in hatırası Jon'u çekingenliğini sürekler. Neden bu kadar öfkeliyim ki diye sordu kendi kendine ama bu aptalca bir soruydu. Kış Lordu. Kış Lordu olabilirim. Babamın varisi. Fakat Jon'un gözlerinin önünde canlanan yüz Lord Eddard'ın yüzü değildi. Lady Catelyn yüzüydü.
koyu mavi gözleri ve sert soğuk ağzıyla bir parça Stannis'e benziyordu kadın. Demir diye düşündü Jon ama kırılgan. Lady eskiden kış yarında baktığı gibi bakıyordu Jon'a. Onun ruhu kılıçta, hesapta ya da herhangi bir şeyde geçtiği zaman baktığı gibi. Sen kimsin diye soruyordu o bakış. Sen buraya ait değilsin. Neden buradasın? Son iki pasajda Lysa Arryn'den nöbet için yiyecek isteyecekken düşünceleri. Jon çocukken yediği her lokmaya kadının kinlendiğini hissedermiş. En iyi umudumuz kartal yuvası olabilir. Arryn Vadisi bereketiyle meşhurdu ve savaştan etkilenmemişti. Jon, Lady Catelyn'in kız kardeşinin Ned Stark'ın piçini besleme konusunda ne düşüneceğini merak etti. Çocukken Lady'nin onun yediği her lokmaya kinlendiğini hissederdi. Aralarındaki ilişkinin soğukluk olmadığını, açıkça psikolojik şiddet olduğunu kitapta yazılanlara ispatladık sanırım. Soğukluk psikolojik hasar bırakmaz. Catelyn'in ilişkisini soğuk olarak tanımlayabileceğimiz karakter Theon'dur. O da kadınla pek hoşlanmaz ama Catelyn'in onda bıraktığı psikolojik bir hasar yoktur. Hayle yazarın açıklaması ve Catelyn-Jon ilişkisinde savunulan soğukluk iddiasının temeli yoktur. Bilakis kitapta bu ölüm dileğinden çok daha önce Jon'un Catelyn'den korktuğunu, onu kardeşine Vedadan bile alıkoyduğunu, onu 14 yıldır ismiyle hitap etmediğini yazmış. Catelyn'i ne kadar seversek severim. Jon'a benliğini yaralayacak kadar psikolojik şiddet uyguladığını kabul etmek zorundayız. Buna rağmen bir okuyucunun en sevdiği karakter o olabilir mi? Elbette olabilir. Ya da bu davranış onu kötü bir insan mı yapar? Elbette yapmaz. Bir davranışın hatalı olması o insanı kopya kötü biri yapmaz, sadece kusuru yapar. Aynı yazarın diğer karakterleri gibi. İlişkinin geçmiş doğasına baktık, peki Catelyn'in Jon'dan bu denli nefret etmesinin sebebi nedir? Ned'in onu aldatması mı? Başka bir kadını sevmiş olması mı? Yoksa Jon'un göz önünde olması mı? Yahut çocuklarına tehdit oluşturduğunu düşünmesi mi? Öncelikle sebep Ned'in onu aldatması değil. Bazı insanlar dönemin şartlarını unutup Catelyn'in Ned'in ihanetinden kaynaklanan derin acı sebebiyle Jon'dan nefret ettiğini söyleyeyim, hayır. Kitapta Catelyn 2 povunda bu düşünce reddediliyor. Birçok erkeğin başka kadınlardan pişler peydahladığını bilerek büyümüştü Catelyn. Evliliklerin ilk yılında Ned uzak topraklarda savaştayken bir kadınla yattığını ve kadının Ned'in piç oğlunu dünyaya getirdiğini öğrenmek onu şaşırtmamıştı. Her erkek gibi Ned'in de ihtiyaçları vardı. Evinden uzakta neredeyse bir yıl geçirmişti. Savaş sırasında kocasıyla yatıp kalkan sokak kadınları umurunda değildi. Ned'in atına gözünün önünde olmayan düzinelerce piç çocuğun varlığına katlanabilirdi ama Jon her zaman gözünün önündeydi ve büyüdükçe diğer bütün çocuklarından fazla Ned'e benziyordu. Bu her şeyden beterdi. Alıntıda görüldüğü üzere Ned'in onu aldatması umurunda bile değil. Düzinelerce piç çocuğa katlanırım demesi aslında Ned onu 10 kere de aldansa sadakatsizlik eylemini çok umursamayacağını ifade ediyor. Onun sıkıntısı Jon'un onlarla yaşaması. Aslında haksız değil, çünkü çoğu kadın kocasının başka kadından onu oğluyla aynı evde yaşamak tabii ki de istemez. Bu noktada onunla empati yapsak da bu işte suçu olmayan birine tüm öfkesini yöneltmesi elbette doğru değil. Pasajda nefretin sebebi de geçiyor aslında. Jon'un Stark görünümünün çocuklarının mirasını etkileyebilme ihtimali Jon nefretinin en büyük sebebi. Tabii 3 erkek 5 meşru evladı varken bu korkuyu taşımak çok mantıklı değil, çünkü pişlerin meşrulaştırması için olağanüstü bir takım haller gerekir ve Jon'un 3 erkek kardeşi varken meşrulaştırılma ihtimali %1 bile değil. Dersi Aegon bunu yaptı çünkü kraldı ama Ned Stark kral değil ve Robert'ın da bunu yapması için bir sebep yok. Catelyn'in korkuları çok da mantığa uygun değil yani. Catelyn'in nefretinin sebebi Jon'un bir gün çocuklarına ya da onların mirasına zarar verme ihtimali olduğunu söyledik ama bu nefret artık o kadar içselleştiriliyor ki Jon nöbete katılıp yemin ettiğinde, yani herhangi bir şekilde miras alma ihtimali, hatta güneye inme ihtimali olmadığında bile devam ediyor. İçselleşen nefret artık onun bir parçası. Milestone'u görmek bile ona Jon'u hatırlattığı için öfkeleniyor. Adı nedir çocuğum? Maya Taş'la yedim sizi memnun derse. Catelyn memnun olmamıştı. Yüzündeki gülücüğü devam ettirebilmek için çaba harcaması gerekti. Taş. Taç vadideki piç soyadıydı. Tıpkı kuzeydeki kar, yüksek bahçedeki çiçek gibi. 7 krallığın her birinde kendi aile adları olmayan çocukları verilen belli soyadlar vardı. Catelyn'in karşısındaki bu kızda bir derdi yoktu ama aklı Ned'in surdaki piçi gelmişti ve bu düşünce onu aynı anda hem kızdırmış hem suçlu hissettirmişti. Cevap verebilmek için kendini zorladı. Nefreti eğer içselleştirmemiş olsaydı nöbete gittiği an korktuğu şey asla gerçekleşmeyecek diye nefretini bırakması lazım ama Jon nefreti onun bir parçası artık. Robb, Lannister'lar Sansa aracılığıyla kuzeye çökmesinler diye Jon'u varis ilan etmek istediğinde
Kuzey'in asla vadiden gelen küçük bir lordu takip etmeyeceğini bilmesine rağmen Jon yerine küçük bir vadi lordun önermesi de bu sebeple. Şimdi genel olarak psikolog arkadaşımın görüşleri bu şekilde ve şahsen her birine katıldığımı söylemem gerekir. Elbette işin ahlaki boyutu bir yana benim odaklandığım kısım Jon ve Cat arasındaki bu ilişkinin hikaye üstündeki etkisi ve gelecekte nelere gebe olabileceği. Elbette bu da bir sonraki videonun konusu olacak inşallah. Bu süre zarfında sizin de fikirlerinizi alalım. Catelyn'in Jon'a uyguladığı bu sessiz şiddet, bahar rüyası geldiğinde hikayenin seyrini kökten değiştirecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.